Hiç düşündünüz mü? Dünyanın en bilge insanı belki de ben hiçbir şey bilmiyorum diyen kişidir. İlk bakışta kulağa ne kadar çelişkili gelse de işte bu fikir Batı felsefesinin en temel taşlarından birini oluşturuyor. Ama bakın, filozof Sokrates için bu laf öyle süslü bir söz falan değildi. Bu onun bütün hayatını şekillendiren, onu hem zirveye taşıyan hem de trajik sonunu hazırlayan bir felsefeydi. Her şey Antik Yunan'ın o meşhur Delphi kahininde başlıyor. Düşünün, o dönemin en güvenilir bilgelik kaynağı. Sokrates'in bir arkadaşı Kairefon gidip soruyor. Sokrates'ten daha bilge biri var mı? Cevap net ve şaşırtıcı. Hayır, yok. İşte bu noktada işler karışıyor. Nasıl olur da yaşayan en bilge insan, ben zır cahilim der gibi hiçbir şey bilmediğini iddia edebilir? Bu Sokrates'in bile aklını kurcalayan bir bilmeceydi ve onu hayatının en büyük yolculuğuna çıkardı. Gelin bu gizemin peşine birlikte düşelim. Peki Sokrates ne yaptı? Kahinin bu sözlerinin ne anlama geldiğini çözmek için kolları sıvadı ve meşhur sorgulama yöntemini Atina'nın ileri gelenleri üzerinde denemeye başladı. Kendine bir görev edindi. Atina'nın bilge diye bilinen ne kadar politikacısı, şairi, sanatkarı varsa hepsinin kapısını çalacaktı. Amacı basitti, kendisinden daha bilge birini bulup kahinin yanıldığını kanıtlamak. Peki bu Sokratik yöntem tam olarak nasıl işliyordu? En güzel örneklerden biri Platon'un Menon diyaloğunda geçer. Sokrates Menon'a döner ve o kadar basit görünen ama aslında bir o kadar da derin bir soru sorar. Erdem nedir? Menon'un cevabına bir bakın. Kendinden o kadar emin ki, tabii diyor, bir erkeğin erdemi başka, kadınınki başka, her yaşa, her duruma göre farklı bir erdem var. Yani aslında bir tanım yapmak yerine o dönemdeki toplumsal rolleri sıralıyor. Ama Sokrates'in peşinde olduğu şey bu değildi tabii ki. Sokrates de tam bu noktada itiraz ediyor. Diyor ki, dur bakalım, bunların hepsi güzel örnekler ama hepsi erdem dediğimiz tek bir şemsiyenin altına girmiyor mu? Ben senden bir erdemler sürüsü istemedim. Ben bütün bu farklı şeyleri erdem yapan o ortak özü, o temel karakteri istedim. Ve işte bu sorgulamaların sonunda Sokrates hep aynı sonuca varıyordu. O dönemin uzmanları, yani bilgi sahibi olduğu düşünülen insanlar aslında iddia ettikleri kadar bilgiye sahip değillerdi. Hatta çoğu zaman ustası olduklarını söyledikleri en temel kavramları bile tanımlayamıyorlardı. Özgüvenleri bilgilerinin fersah fersah önündeydi. İşte bu sorgulamalar Atina'nın o sözde bilgelerinin aslında ne kadar az şey bildiğini bir bir ortaya serdi ve bu süreç Sokrates'i en sonunda kahinin o esrarengiz sözlerinin anlamına götürdü. Sonunda bilmece çözülmüştü. Sokratik bilgelik dediğimiz şey aslında kişinin kendi cehaletinin farkında olmasıydı. Sokrates'i diğerlerinden daha bilge yapan şey çok şey bilmesi değil, tam tersine hiçbir şey bilmediğini bilen tek kişi olmasıydı. Diğerleri ise bilmediklerini bile bilmiyorlardı. Peki bu yöntemin amacı neydi? Asla bir tartışmayı kazanmak değil. Bakın, yöntem çok net. Önce basit bir soru soruyorsun, adalet nedir gibi. Sonra karşıdakinin kendinden emin cevabını alıyorsun. Üçüncü adımda sorularla o cevapta bir çelişki buluyorsun. Ve işte o an, aporya denilen o an, yani kişinin kafasının karıştığı, bir dakika ya ben bunu biliyorum sanıyordum ama bilmiyormuşum dediği o an, işte gerçek arayış tam da o an başlıyor. Sahte kesinlikler yıkılıyor ve gerçeği birlikte aramaya başlıyorsunuz. Sokrates'in kendi ağzından savunmasında söylediği gibi, galiba ondan şu küçük noktada daha bilgeyim ki bilmediğim şeyi bildiğimi sanmıyorum. İşte bütün felsefesi bu tek cümlede özetleniyor aslında. Fakat Atina sokaklarında dolaşıp güçlü ve itibarlı insanların aslında pek de bir şey bilmediğini yüzlerine vurmanın bir bedeli vardı, hem de çok ağır bir bedel. Ve sonunda rakipleri Meletos, Anitos ve Likon onu mahkemeye verdiler. Suçlamalar ağırdı. Atina gençliğini yoldan çıkarmak, şehrin tanrılarına inanmamak ve hatta yeni tanrılar uydurmak. Aslında yaptıkları şey onun felsefesini toplum için bir tehdit gibi göstermekti. Ve böylece Sokrates'in son günleri başladı. Bu süreç bir felsefenin insan hayatına nasıl mal olabileceğinin en trajik örneklerinden biri. Önce suçlandı, sonra mahkemede o meşhur savunmasını yaptı ama 500 kişilik jüri onu suçlu buldu. Ve en sonunda kaçma şansı varken bunu reddedip baldıran zehrini içerek ölüme yürüdü. Bütün bunlar inandığı ilkeler uğrunaydı. Hapishanedeyken en yakın dostlarından Kriton geliyor ve ona bir kaçış planı sunuyor. Düşünün, hayatını kurtarma fırsatı ayağına gelmiş. Ama Sokrates bu teklifi net bir şekilde reddediyor.
Neden mi? Kendi mantığı çok netti. Neden en önemli yasaları hiçe sayarak yaşama bu kadar düşkünlük gösteresin? Ona göre adaletsiz de olsa bir yasadan kaçmak, yasaların ruhuna yani toplumu bir arada tutan sözleşmeye ihanet etmekti. Kendi hayatı ilkelerinden daha değerli değildi. Şimdi ilginç olan şu ki Sokrates arkasında tek bir satır bile yazılı metin bırakmadı. Bugün ona dair bildiğimiz ne varsa hepsini öğrencisi Platon'a borçluyuz. Platon'un o meşhur diyalogları Sokratik yöntemi ölümsüzleştirdi. Sokrates'i zamanın ötesinde bir hakikat arayışının başrol oyuncusu haline getirdi. Bu diyalogları okurken aslında bir ders kitabı okumazsınız. Adeta Sokrates'in yanına oturur, onunla birlikte felsefe yapmaya başlarsınız. Ve Platon sayesinde bu sorular nesillerdir sorulmaya devam ediyor. Adalet nedir? Bilgi nedir? Dostluk nedir? İyi bir hayat nasıl yaşanır? Bu soruların hala net cevapları yok. Ama önemli olan da bu zaten. Dile kolay, tam 2400 yılı aşkın bir süredir bu sorular Batı felsefesinin temelini oluşturuyor. Düşünsenize 2400 yıl. Çünkü Platon'un diyaloglarının ve dolayısıyla Sokrates'in mirasının asıl amacı bize hazır cevaplar sunmak değil. Asıl amaç bize nasıl daha iyi, nasıl daha derin sorular sorabileceğimizi öğretmek. Ve bu da bizi en başa, yani kendimize geri getiriyor. Şöyle bir düşünün. Eğer Sokrates bugün aramızda olsaydı, sizin sorgusuz sualsiz doğru kabul ettiğiniz, üzerine hiç düşünmediğiniz hangi inancınızı ilk olarak masaya yatırırdı? Hangi rahat koltuğunuzu sarsardı? Belki de en büyük felsefe bu sorunun cevabını aramaktır.